Merhaba. Bugün Santorini'deki prehistorik Tera Müzesi'ni gezeceğim ya da tarih öncesi Tera Müzesi'ni gezeceğim. Akrotiri kazı alanından çıkan parçalar bu müzede. Merak ediyorum. Çok resim de var dediler. Gezmeye başlayalım. Güzel bir kilise de var. Şuan. Evet, müzeyi gezmeye başlayalım. Burada sadece yaşlılar var herhalde. En genç gezen ben diyebilirim. Şurasıyla başlayayım. QR kodla da okutuyorum şeyleri. Neyin ne olduğunu anlayacağım. Armchair diyor yani koltuk. Açılır kapanır koltuk diyeceğim ama tabii böyle bir taş gibi bir malzemeden. Devam edeyim gezmeye. Yerlerde ne güzel. Evet, Santorini haritası karşımızda. Çelikli haritayla başlanıyor ve nerede ne çıkmış sanırım bununla ilgili. Bu kısımları tek tek videosunu çektim çünkü yani anlatması da zor, anlaması da zor. Jeolog olmam lazım. Jeolog değilim. Bunları böyle videonun sonunda size fotoğraf olarak koymayı düşünüyorum. Burada zaten katmanlardan bahsediyor. Yani volkanik aktivitelere göre işte katman katman yerin yüzeyi de. Bunlardan bahsediyor. Burada hangi katman var? Biraz şu an beni aşar. Mesela ben bunu sanat tarihi derslerinden hatırlıyorum. Çok tatlı. Bu figürin böyle figürler. Bunlar daha çok bereket için kullanılıyor. Bilgisini de okuyacağım ama şimdi müzik büyütülendi ya. Keşke mikrofonu alsaydım ya. Ay. Bilgilerini okuyacağım ama bunlar bereket ve şans için kullanılıyordu. Kadın figürleri. Evet, bu şekilde çekiyorum size. Sanat tarihinde okurken bu heykeli görmüştüm. Bunların hepsi mermer figürler, figürin deniyor. Ve Kiklat uygarlıklarından kalma. Kiklat uygarlığından kalma. Böyle kaplar var. Çanak çömlek. Mesela şu obsidyen bir okbaşı. Şunlar mermer figürinler. Erkek de var yani Göbekli Tepe'den hatırlarsınız böyle penisli adam falan vardı. Bunlar da o şekilde. Bunlar hep bereket için kullanılmış. Çanak, çömlek, kavanoz. Bunların üzerinde resimler de varmış da tabii şimdi kalmamış. Şurada var. Bu topraktan olduğu için bazı kazımalar kalmış. Bu bronz bir şey. Okbaşı, çekiçbaşı onun gibi bir şey. Keski. Devam edeceğim. Burada kapkacaklar var. Bunları da pek severim ya. Bunların böyle yapılması o yıllarda şuna bakın ve böyle sağlamda kalmış. Çok güzel. Hayvan heykelleri minik.
Şöyle inimi görün ki ufaklıklarını, boylarını anlayabilirsiniz. Ne güzel, bakın burada böyle bazı desenler var. Kuş resmi var mesela sanki. Hatta şu da kuş gibi geldi. Başını yukarı kaldırmış bir kuş. Şurada gözü falan. Bana öyle geldi. Ay, tüm sesleri alıyorsunuz. Nasıl oldu da mikrofon getirmeyi unuttum ya. Lamba da varmış burada. Taş eşyalar ve lambalar diyor. Obsidyenler. Obsidyen çok sert ve siyah bir taş. Biliyorsunuz Game of Thrones'ta obsidyenle öldürüyorlardı şeyleri. White Walker'ları. White Walker'dı değil mi? Evet. Bu da bonza taşına benziyor. Koyu. Kaplar, kavanozlar. İlerleyelim bakalım. Bu kazı alanının bir maketi. Şu masaya bakın. Yalnız ahşap diyor. Evet. Ahşap oyulma bir masa. Ama herhalde lavlardan sonra böyle kalmış. Bu neymiş? Sandalye diyor buna. Ama nasıl bir sandalye emin değilim. Sandalyenin bir parçası olsa gerek. Bunlar lambaymış. Taş lamba, kil lambalar, şunlar lamba zaten. Kil pişirme kapları. Bunlar tohum mu acaba kalan? 158. Kule Clay Cooking Pots diyordu. Bu da taşınabilir bir fırın. Herhalde altında ateş yanıyor. Şu kilde içinde koyuyorsun ve pişiriyorsun. Bunlar geç dönem Kiklat uygarlığının. Olgun dönem Kiklat diyor zaten. Bu neymiş böyle? Fire Dogs and Zormophobic. İlginç. Bu da bir ateş yakmak için kullanılan bir şey. Minyatür aydınlatma şeyleri, kaplar, kacaklar, bronz ama bunların malzeme bronz. Daha farklı. Şuna bakın ne güzel. Kenarlarının işçiliğine bakın, hala duruyor yani. Tava. Şu da testi. Hidra su testisi herhalde. Hidra su ile ilgili bir şeydi değil mi? Evet, su. İçine sıvı konan. Kenarlarında da kulpları mı varmış belki de. Terazi. Bunlar bronz. Da işte kazmak için. Bu başı herhalde. Evet.
Balık avlama için bunlar. Bronz bir testere. Şunlar neymiş? Tuyeris. Onu bilemeyeceğim. Kısım böyle bayağı sağlam kalmışlar. Burası ne? Acaba bir tür küvet mi? Evet, bathtub diyor. Küvet. Biraz küçük ama olsun yani. Ben girerim içine. Kendimi bir arada göstereyim ki boylarını da anlayın. Mesela şu küvet. Yani ben rahat girerim. Aslında iri biri biraz zor girer belki. Şu şekilde bakarsanız bu şekilde yani, ya da şu büyük tepsi, masaya geleyim, masanın önünde durayım. Bunlar bu şekilde yani sehpa gibi. Belki de o zaman insanlar çok da uzun boylu iri değillermiş. Devam ediyorum. Böyle bir alana geldim. Resimleri sabırsızlıkla bekliyorum ben. Bunlar tartılar. Bir şey tartmak için olan ağırlıklar. Bakarsınız. Bunlar da kil tabletler. Yazı için kullanılıyor. Bunlar da yine ağırlıklar. Burada bir şey kalmış. Şimdi bunlar nedir? Yani bunlar da bir şeyleri saklamak için. Büyük amforalar. Tabii bunlarda ne saklanıyordur? Şarap, yağ, bal, bilmiyorum. Bal, bu kadar çok bal bulabilirler miydi ama şarap falan saklamaya ideal. Benim boyumda falan bunlar bu arada. Bunlara geleyim. Bunlar da yine saklama kapları. Çok güzel desenleri. İçine saklayacağım boyutta kaplar. İnsanlar çok hızlı geziyor. Bakın. Bunlar neymiş? Çok minik bunlar. Bayağı minik. Büyük. Göstereceğim size. Yaklaşık. Bunlar kil mühürler. Bayağı küçük. İşte büyütmüşler anlayalım diye. Biraz da yıpranmış. Bunlar da taş mühürler. Bunlar daha da küçük. Bayağı küçük. Bu da yine bir tane kil bir mühür. Evet, resimlere yaklaştık. Yine tabii birkaç tane şey var arada. Pigmentler. Lime kireçti sanırım. Burada evet. Bunları boyada da kullanıyorlar. Resimler yaparken bu kireçleri falan kullanıyorlar. Kil plasteri mi? Ay, lime plaster şey diyor. Kil plasteri kullanma şeyi. Saklama kabı. Akritili de bulunmuş. Teknik materyaller diyor. Resimleri yapmak için. Bunlar da resimlerden erken dönem duvar resimlerinden kalan parçalar. Duvar resimlerinden kalan parçalar, bölümler. Bu bir sunum masası ve yunuslarla süslü. Yunus desenleri var üzerinde. İsa'dan önce 17. yüzyıl. Yine böyle motifli bir
duvar resmi. Kabartmalı bir motif var. Güzel. Bunlar da yine boyalı bir yerden kalan parçalar. Ah işte meşhur. Ha çok güzel. Şu duvarlara bakar mısın? Tabii yaklaşamıyorum. İşte Knossos Sarayı boyunca ya da Kiklat uygarlıkları değil. İşte bu resimler yani. Aklımda kalan bunlar yani. Şu kadın figürü. Profilden gösteriyor ama gözü önden gösteriyor. Ve anlatım hep vardı. Arkada çiçekler. Bunlar da şeye benziyor aslında. Blue Lotus çiçeğine benziyor. Bilmiyorum. Blue Lotus bu bilgileri okuyacağım. Neredeyiz? Kadın nerede ben? Bunlar desenler. Duvar resimlerinden kalan. Bunlar da yine saklama kapları pratik kullanım için. Yine böyle güzel desenli. Tabii resimleri gördükten sonra 17. yüzyıl tabii. Resimlerden daha etkileniyorum. Bunlar da çok güzel yani. Şu inceliğe baksanıza kahve. Yani fincanın falan. O zaman kahve yoktur tabii yani. Ne içiyorlarsa. Bayağı güzel işçilikler yani. Şunu yapmak zor olsa gerek. Yine kuş gibi ağzı olan ya da memeleri olan bir tane bir şey. Benim hayal gücümde. Bunlardan şaka gibi şöyle şeyler. Bu ne heykeli? Bir boğa heykeli. De Lioness, dişi aslan kafası. Bu domuz kafası herhalde. Evet, domuz kafası bunlar bu ikisi. Kevin Naxos'tan. Ha, Naxos adasında onlardı. Desenleriyle falan çok güzel. Bu da bir boğa. Şu da denizden çıkıyordu ya, deniz kabuğu. Adını unuttum ilk etapta. Seramik teknolojisi. Ya bunlar İsa'dan önce 17. yüzyıla göre sanki bayağı nitelikli işler gibime geliyor. Kıyaslamam lazım, tamam mı? Şu resimlerine falan bakar mısın? Çok incelikli. Ne var burada yine? Dolfinler.
opera vazo boyaması. Büyük. Bayağı büyük. Ben içine girerim. Öyle diyeyim. Çok tatlı. Bolca dolfin var ya. Yani Yunus balığı var. Burnumuz şanlı. Burası şey diyor, Greek mainland'den diyor. Yunanistan anakaradan, adalardan değil. Ama bunlar da geç dönem Kiklat uygarlığından ama fincanlar falan bayağı ince yapılmış. Şu mermer mi acaba? Galiba. Evet, mermer. Sostan. Güneydoğu Ege. 12 adalar falan tarafı herhalde. Bu Girit'ten, Krete. Bunlar da Minos uygarlığı. Taş saklama kapları. Knossos Sarayı'ndan ve Doğu Girit'ten. Akrotiri'den yine kaplar. Desenler mesela bakın burada daha ilerleyen tarihlere gelince daha karışıklaşmış. Çok güzel ama. Bu da Doğu Akdeniz diyor. Ve şeyden yapılma, deve kuşu yumurtasından. Olgun dönem olgun geç Kitlat döneminden deve kuşu yumurtasından yapmışlar, bilmiyorum. Şurada ne güzel, şu yapraklı olan şey neymiş? 419. Akrotiri'den. Bunlardan. Genelde bunlar İsa'dan önce 17. yüzyıl. Dönemlere bakıyorum da hiç farklı dönem görmedim. Hep o dönemden çıkarılmış. Evet, resimlere geldik yine. Şimdi bunları ayrıca inceleyeceğim. Buradaki duvar resimleri bunların dijital kopyası, aslı değil. Ve böyle şey diyor, tapınakta böyle burada maymun varmış ama ben maymunları daha çıkaramadım. Yani böyle tapınan maymunlar ya da maymunlara tapıyorlar. Yani maymunlara bayılıyorlar herhalde. Maymunlara mı tapıyorlar? Maymunlar mı tapıyor? Tam net olamadım. Yani şu metinden, çünkü maymunu da göremedim. Siz maymun görebiliyor musunuz burada? Şunlar da şey değil ama mavi maymunlardan bahsediyordum. Bunlar da takılar. Bu bölgede bulunmuş küçük mücevherler. Çok da şey yok, altın yok. İğne falan. Yüzükler, bronz. Herhalde kolye ucu şunlarda. Evet, öyle diyor ama yani çok özellikleri yok. Çok da değerli taş değiller. Bir duvar resmi daha. Evet, mavi maymunların olduğu duvar resmi diyor. Yine ben maymunları göremediğim o duvar resmi. Koyun falan var. Ama maymunu gerçekten nerede görmüşler bunlar? Siz maymun görebiliyor musunuz? Mavi maymun. Bir de maymun nasıl mavi olacak? Buralarda maymun mu yaşıyormuş? Mesela şurada maymunu görüyorum bakın. Evet.
Mavi maymunlar burada var. Ha, çok tatlı. Demek ki buralarda maymun yaşıyormuş. O duvar resmini ben maymunları tabii bulamadım ama burada maymunları net bir şekilde görüyorsunuz. Gerçekten bu dönemde burada maymun yaşamış olacak ki onlar da resmetsinler. Yoksa nasıl resmedecekler? Böyle mavi maymunlar var. Yani mavi de tabii soluk kalıyor şu anda. Belki bu yıla gelene kadar soğuk kalmış bilmiyorum. Soluk rengi solmuş ya da bu tür bir boyaydı. Şöyle güzel. Bu da 17. yüzyıl. İsa'dan önce. Şu çok nadide bir parçaymış. Dağ keçisi. Minik bir dağ keçisi ve buradaki tek altın parça, nadide bir parça. Dağ keçisini altından yapmışlar ve ahşap bir kutunun içinde saklıymış. Killerin falan arasında. Bakın bilgisini de ayrıca fotoğrafını çekiyoruz. Burada bitiyor. Tekrar geldiğiniz yere geliyorsunuz. Burada bitiyor demiştim ki yanılmışım, alt katı da varmış. Şu altın figür, maymun resimleri ve aşağı doğru inelim bakalım. -1. Müzenin alt katına geldim. Beni volkan karşılıyor. İşte o meşhur balıkçı. Hep sanat tarihi resimlerinde görülmüş. Buradaki planlar ve resimler. Çok güzel. Heyecan verici. Burada hangi resimler nerede bulunmuş bunlardan bahsediyor ev içi. Çok detaylara girmeyeceğim. Sonuçta anlamı de karış karış bilmiyorum yani. Ve biraz ışık az. Tabii bu resimler zarar görmesin diye ışık az. Ben de flash falan çalıştırmayacağım. Belki de yasaktı, neyse bir şey demiyorum. Flash'la resim çekmek yasaktır ve yapmamak lazım zaten. Resimden kalanlar bayağı da kalmış ama. Bunlar da büyük ihtimalle milattan önce 17. yüzyıl. Bakalım. Ne güzel. Sadece Yunanca yazdığı için anlayamadım. Şöyle resimlerle de videom olsun. Fotoğraf da çekeceğim kendi kendime. Evet, evlerin kuzey kısmında, bu 1. katta. Ve yazıyı okudum. İşte kadınların saçları, takıları, böyle bitkiler, doğa anayı onurlandırma törenlerinden bahsediyor. Yine maymunlar da varmış ya da maymunlarla da ilgili bir şey var ama maymunları çok da çıkaramadım. Şimdi şu kısma geliyorum. Önce şu bilgiyi okuyayım. Giriş kattaki odayla ilgili. Sanırım duvar resimleri bu şekilde bulunmuş ve o yüzden ben de böyle buna uyarak yazıyorum. 20 değil, 22. Bir dakika. 20'den başlayalım. 20. İlk bunu.
Genç bir tepsi sunuyor, getiriyor diyor. Şöyle bakın ve çıplaklar hepsi. Ah, okey. Şu genç figür karşısında bu var. Bu galiba ergen bir figür. Böyle bahsediyordu. Şurada da çocuk ve büyük var. Bunlar şey tutuyorlar işte, kap falan taşıyorlar. Burada da bir şey döküyor büyük figür. Bu şekilde bulunmuş sana evlerde. Tabii bazı yerler gitmiş ama hep de çıplaklar. Dikkat edersiniz. Burada süslemeler var. Süslemeden kalanlar. Burası da kabartmalı ve süslemeli bir alan. Tonlar hep böyle. Bu bölgede nasıl boya renkleri bu renk olduğu için killi boyalar. Hep bu şekilde ama çok güzel ya. Bu tonları seviyorum. Çok zarif. Kesinlikle çok zarif. Böyle bir fresk. Duvar frizi. Fresk ve böyle bir süsleme. Bu armoniyi temsil ediyor, şu spiraller. Eğer kare bir döngü olsaydı sonsuz hayatta, ama bu armoniyi temsil ediyor. Dokunmuş parçalar. Şöyle birden başlayayım en iyisi ben, evet. A Challenging Journey diyor. Bunları durdurup okuyabilirsiniz. Duvardan çıkan parçalar üstünde bez de var korunsun diye. Evet, bu şekilde. Özellikle yavaş çektim ki siz de rahat okuyun diye. Şimdi 13-14 diyorsa o zaman en başa geçeceğim. Ay, şu balıkçı, bir an önce ona gelmek istiyorum. En meşhur olan oydur. O yani. Bir de o saray kadınları. Bukle bukle saçlı. Ay, çok güzel bu ya. Gerçekten. Beşinci oda, batıdaki. Meşhur genç balıkçı. Detaylı.
Bunlar süslemeler. Burada da bir balıkçı var. Bu balıkçı göme gitmiş tabii. Öbürü o kadar güzel ki, o kadar bozulmamış çıkmış ki. O balıkçıyı hiçbirimiz tanımıyoruz, bilmiyoruz. Öbür balıkçıyı biliyoruz. Ah, şu detaylara bakın. Duvar resmiler. Gemiler falan var. Acayip. Bu da çok güzel. Burada hep ana renkler mavi ve şu kızıl Burnt Sienna. Ochre sarısı, yanık sienna, aşı sarısı falan bu renkler ve mavi. Ultramarin mavisi. Mavi de. Ama tam bir çivit. Herhalde eskiden çivit mavisiydi. Renk solmuş. Bu resimden kalanlar bu kadar. Böyle bir süsleme. Ya bayıldım, bunların hep tek tek fotoğrafını da ayrıca çekeceğim. Ya şu zerafete bakar mısınız? Bayıldım. Yine burada da bu şekilde bulunmuş bir duvar resmi. Aşağıda da var. Müzedeki görevli bana anlattı. Şimdi size ben de anlatayım. Şurada bakıyorduk ya. İlk buldukları şekil bu şekilmiş. İlk başta böyle bulunuyor. Sonra bunu bir plastere sarıyorlar böyle. Üstünde. Bu şekilde ve çeşitli kimyasallar uyguluyorlar. Şanslılarsa bu şekilde görüntülere ulaşabiliyorlar. Yani resimler böyle çıkıyor. Sonra bunları numaralandırıyorlar. Şu şekilde. Sonra böyle bir zemine alıyorlar. Bulmaca gibi bunları sonra da böyle birleştiriyorlar. Doğum parçaları. Şurada sanırım birleştirilmiş bir parça var. Bu şekilde. Oldukça zor bir uğraş tabii, yani kolay değil. Böyle de bulunuyor. Birkaç parça şu şekilde bulunuyor. Ben şimdi o şekilde bulunan en nadide parçanın yanına tekrar gidiyorum. O en nadide parça bizim balıkçı. O tek parça bulunmuş. Hiçbir şey olmamış yani. Şöyle bulmak bunun gerçekten büyük bir şans. Müzeyi bitirdim sanırım. Burası da kazı alanlarından bulunanlar ve hala üzerinde restorasyon yapılanlar, hala çalışılan şeyler. Bir sürü parça var. Tabii bunları böyle birleştirmek çok zor idir. Çok zordur diye tahmin ediyorum. Konuşamadım. Patlayan yanardağ. Evet, oldukça etkileyiciydi. Üst katta saraydaki kızlar. Ben bunları Girit'te göreceğimi sanıyordum. Yani bu balıkçıyı, yukarıda gördüğüm böyle süslü kızları falan, maymunlu tapınakları. Bunlar böyle Girit'ten sanıyordum ama Girit dışında işler de var ve burada. Bilmiyorum Girit'te neler görürüm ama
Burada çok ciddi bir arşiv varmış. Santorini'deki Terra Müzesi burası. Santorini'deki Terra Müzesi'ni gezdim. Burada Akrotiri'den çıkma kalıntıları, duvar resimlerini görebileceğimiz bir müze burası. Kalıntıda demeyeyim, kalıntılar Akrotiri'de, oradan çıkan şeyler, eşyalar, bronzlar, killer, mermerler, heykeller, duvar resimleri falan hepsi Terra Müzesi'nde. Ben bunların göreceğim şeyleri aslında Girit'te göreceğimi, Knossos Sarayı'nda falan göreceğimi sanıyordum ama meğerse sadece Knossos Sarayı'nda değilmiş. Yani burada zaten şu meşhur balıkçıyı gördüm ya, o çok önemli bir kere. Yani o balıkçı kızlar falan. Birkaç şey de sanırım Girit'te var. Burası zaten Kiklat uygarlığı deniyor. Kiklat adaları burası. Ve bu uygarlığa dair Minos uygarlığı, Kiklat uygarlığı, bunlardan çıkma eserler. Resimlerde hep böyle şey var. Bir kızıl renk var. Yanık siyana deriz biz ressamlar o renge. Okır sarısı var, aşı sarısı deriz. Ve mavi var ve daha koyu bir kahverengi falan var. Yani tonlar bu şekilde. Bir de tabii kireç var. Kireç zaten o beyazı veriyor, olmazsa olmaz, ama bol kızıllar, maviler ve sarılarla olan çok güzel renkler. Arkamda Fira. Daha da arkada denizi görebilirsiniz. Doğu tarafındaki deniz, doğuya bakan deniz. Önüm ise ya da geride kalan kilisenin olduğu yer ise Kaldera bölgesi. O uçurum, yani uçurumdan denize baktığımız yer. İşte böyleydi müze. Ya ben çok beğendim. Bayağı uzun uzun gezdim. Size de çektim. Umarım siz de beğenirsiniz. Azıcık oturayım, dinleneyim. Keşke mikrofon da alsaydım. Keşke tripod da alsaydım. Yani böyle düşünemedim. Hızla bir anda geldim buraya. Böyle oldu. Görüşmek üzere.